Başlıyor şimdi. Şimdi artık yavaş yavaş başlıyoruz sanırım. Evet. Bir ses. Yavaş yavaş başlıyoruz. Ben bu YouTube'daki sesi kesiyorum. Tamam. Sanırım sorun yok diye tahmin ediyorum. Başlamış olması gerekiyor. Bir kontrol. Evet, başladı. Tamam. Herkese iyi akşamlar. İnsan Hakları Okulu olarak bu akşam AİHM Büyük Daire'nin Osman Kavala kararından sonra iki değerli hukukçu hocamızla bu kararı değerlendirmek istedik. Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar ve bizlerle birlikte bu kararın hem uluslararası hukuktaki hem ulusal hukuktaki etkilerini değerlendirmeyi kabul ettiler. İkisine de çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hem Başak Hoca'ya hem de Kerem Hoca'ya. Daha önce de Demirtaş davasından sonra, karardan sonra ikisiyle birlikte bir program yapmıştık. Aynı zamanda o karara ilişkin her ikisinin birlikte kaleme aldığı iki çok besleyici metin de yine İnsan Hakları Okulu'nun çalışma metinleri olarak yayınlandı zaten. Başak Hoca şu anda aslında ihlal prosedürü sırasında Osman Kavala'nın AİHM'deki Philip Leach ile birlikte hukuki temsilcilerinden biri. O yüzden hoş geldiniz hocam. Böyle bir karar sonra sizinle olmak gerçekten hepimizi heyecanlandırıyor. Daha içeriden ve etkili bir bilgi alacak ve yorum alacak olmak. Kerem Hoca da aslında bu programda yine İnsan Hakları Okulu'nun temsilcisi olarak da aramızda. Demirtaş davasının da avukatlarından biriydi. İkisine de yeniden hoş geldin diyoruz. Hocam şimdi değerli hocalarım, şimdi hep beraber değerlendirmeye başlayacağız. Ama önce isterseniz ben bütün bu karışıklığı kendi anladığım basitlikte bir özetleyeyim bütün dinleyenler için. Bu sırada da eminim hani yavaş yavaş herkes gelmeye başlıyordur yayınımıza. Şimdi Osman Kavala 1714 gündür tutuklu. 18 Ekim'de gözaltına alındı. Ondan sonra 1 Kasım'da tutuklandı. 16 ay kadar bir iddianame beklendi. Müthiş uzun bir süre. Ve aslında hani çok mesnetsiz bir iddianame çıktı ve benim hatırladığım kadarıyla o iddianamedeki suçlama şuydu: anayasal düzeni ve hükümeti cebir ve şiddet kullanarak işte devirmek, ortadan kaldırmak suçlaması vardı. AİHM'e kadar sonra süreç gitti. AİHM de 10 Aralık 2019'da karar verdi ve dedi ki 5. maddenin yani özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali var. Ama bir de önemlisi 18. maddenin ihlali var. Yani aslında dedi ki hükümete siz siyasi bir tutuklama yapmışsınız, hukuki bir tutuklama yapmamışsınız dedi. Ve derhal serbest bırakılmasını istedi veya karara bağladı diyelim. Orada bir işler karıştı ondan sonra. Bilmiyorum herkesin benim kadar kafası karışık mı ama çünkü orada tam Osman Bey'i tahliye etmişlerdi ki herkes bekliyordu ki birdenbire yeniden gözaltına alıp tutukladılar. Çünkü dediler ki evet işte 309 ve 312'den tahliye oluyor gibi gözüküyor olabilirsiniz ama sevgili AİHM dediler, başka bir dava daha var. Orada da casusluktan suçluyorduk biz Osman Bey'i. O yüzden yeniden tutukladık. Yani aslında sizin kararınızdan dolayı serbest bırakmıştık ama doğru anladıysam buradan dolayı yeniden tutukladık. Casusluktan dolayı dediler. Ve yine içeride kalmaya devam etti Osman Bey. İşte 2019'dan bugüne. Nisan'da da Gezi davası bu arada. Tabii hepsi Gezi davası bağlamındaydı. Çarşıyla birleştirildi, ayrıldı vesaire. Ama yanlış hatırlamıyorsam ve yanlış kalmadıysa aklımda Nisan'da da casusluktan beraat verip Gezi'den müebbet verdiler. Böyle karman çorman mesnetsiz iddianamelerle dolu bir sürecin içinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de dedi ki siz bizim verdiğimiz tahliye kararını, AİHM'in verdiği tahliye kararını uygulamıyorsunuz. O zaman büyük daire bunu bir tespit etsin. Bakalım. Ve aslında bugünkü karar da bu tespitti. 16 oya 1 oyla geçen karar. Evet, Türkiye bu kararı uygulamıyor dediler. Şimdi ben önce doğru anlamış mıyım? Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz diye Başak Hoca'ya bir sorayım. Elçin Hocam çok teşekkür ederim. Dilerim beni duyabiliyorsunuzdur iyi bir şekilde. Şimdi çok haklısınız. Gerçekten çok karmaşık bir dava bu. Çünkü
bir yandan Osman Kavala kesintisiz bir şekilde 2017 yılından beri özgürlüğünden mahrum bırakılırken diğer yandan da hukuki yani formal sebepleri neden özgürlüğünden mahrum bırakıldığı çok değişti. Sürekli değişti. Dediğiniz gibi önce 312 ve 309, daha sonra yalnız 312, daha sonra 312'den beraat ettikten aynı gün içerisinde tekrar 309'dan gözaltına alındı. Daha sonra tekrar tutuklandı. Daha sonra 309'dan tekrar serbest bırakıldı. 328'den tutuklandı. Bu tutukluluğu devam ederken dediğiniz gibi 25 Nisan 2022'de buradan beraat edip 312'den ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından. Elbette bu da Türk hukuk ceza sistemindeki en ağır ceza. Ve bütün bu gelişmeler Bakanlar Komitesi önünde de bu karar kesinleştikten itibaren 10 Aralık 2019 kararı değerlendirildi. Ve bütün bu değerlendirmelerde aslında Bakanlar Komitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi bu yazışmaları yapan birim arasında çok önemli bir anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı. Çünkü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 10 Aralık 2019 kararı Osman Kavala'nın derhal tahliyesini beraat etmesi değil ama tahliyesiydi o zaman tabii daha sonuçlanmamıştı davası talep ederken Adalet Bakanlığı yazışmalarında kararı uyguladığını söyledi. Yani başka sebeplerle tutuklu olduğunu, böylece ilk tutukluluğun ortadan kalktığını söyledi. Tabii aralarında böylece gerçekten çok ciddi bir uyuşmazlık, bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Bir taraftan Türkiye hükümeti kararı uyguladığını söylerken Bakanlar Komitesi de uygulamadığını söyledi. Çünkü dedi ki Osman Kavala sürekli olarak içeride, bu karar uygulanmadı. Hükümet de içeride ama başka sebeplerden içeride, biz kararı uyguladık dedi. İşte bu sebeple böyle çok ciddi bir anlaşmazlık olduğu için Avrupa Konseyi tarihinde ikinci defa ilk Mammadov kararından sonra ihlal prosedürü uygulanması yoluna gidildi. Ve aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi çok basit bir soru sordu. Biz sizin 10 Aralık 2019'da verdiğiniz kararın uygulanmadığını takdir ediyoruz. Hükümet ise uyguladığını söylüyor. Kim haklı diye sordu. Ve bugün verilen karar işte bunun yanıtıdır. Bu kararı bu şekilde anlamamız çok önemli. Çünkü tek bir soru var ve bu sorunun tek bir yanıtı var. Ve bugünkü karar Avrupa İnsan Hakları Büyük Dairesi'nin 16'ya 1 verdiği karar 10 Aralık 2019 kararının uygulanmadığını, Bakanlar Komitesi'nin yorumunun doğru olduğunu, hükümetin argümanlarının ise hukuki olarak doğru olmadığını söyledi. Aslında tek bir soruya yanıt verdiği için aslında tek bir sorunun tek bir yanıtı oldu bu kararda. Bu şekilde de belki anlamak mümkün. Karar çok uzun. İngilizce şu anda Türkçe çevirisi henüz ben görmedim, herhalde çok kısa bir sürede yapılmış değildir. Ancak aslında bu kararın amacı buydu. Tek bir soruya tek bir yanıttı. Ve tabii bu kararın yanıtı çok önemli. Çünkü mahkemenin verdiği bu yanıt ne anlama geliyor o zaman? Çünkü mahkeme 10 Aralık kararının uygulanmadığını söyledi. Mahkemenin yanıtı aslında iki anlama geliyor ve bu ikisi de birbirinden bence çok değerli. Birincisi 10 Aralık 2019'da bu mahkeme mutlaka Osman Kavala'nın yetersiz delillerle tutuklandığı için mutlaka serbest bırakılması gerektiğini söylemişti. Bugünkü karar bunu tekrarlıyor. Yani Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının söylenen kararın uygulanmamasının, Türkçem biraz uzuyor kusura bakmayın, bu kararın uygulanmamasının devam eden bir ihlal olduğunu, 46. madde ihlali olduğunu ve bu sebeple de elbette ki bunun çok basit bir yanıt olarak derhal serbest bırakılması gerektiğini söylüyor bu karar. İkinci olarak ise hükümet yaptığı yazışmalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'ne 25 Nisan 2022'de artık Kavala'nın tutuklandığını 312'den ancak hükme de gidildiğini, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir ağırlaştırılmış müebbet cezası da verdiğini ve artık bir tutukluluk tartışmasından çok hüküm giymiş birinin üzerinden bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugünkü kararında
bununla ilgili de çok önemli değerlendirmeler yaptı ve dediği şey şuydu. Burada sizin hükme gidişiniz aslında tutukluluk için dahi yeterli olmayan deliller üzerinedir. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum dedi. Bu da şu demek, Kavala'nın yalnızca tutukluluğu değil, aynı zamanda da kendisine verilen cezadan da mutlaka beraat kararı alarak bu kararın uygulanmasının gerektiğini düşünüyorum. Böylece bir soru bir cevap gibi bir karar bu. Ancak iki tane çok kocaman sonuç doğuruyor Osman Kavala için. Sağ olun hocam. Yani her anlamda nereden hüküm giydirirseniz giydirin, en baştan itibaren hata yapıyorsunuz, haksızsınızı bir kere daha vurgulamış oluyor aslında AİHM. Kerem Hocam, size devam edelim isterseniz. Bu kararın sizce ulusal hukuka etkisi, iç hukuka etkisi nasıl olacak? Çünkü Demirtaş kararından sonra da bunu çok tartışmıştık. Şimdi bu büyük daire kararının etkisini nasıl yorumlarsınız? Şimdi Demirtaş kararıyla bir farkı var aslında. Başak Hoca çok iyi bir yerde bıraktı. Oradan alarak devam edeyim ben. Şimdi Demirtaş'ta da Kavala'da da hükümetin ana argümanı bağımsız, yani AİHM kararıyla bağlantısı olmayan yeni bir suçlama ve yeni bir tutuklama oldu. Ve her bir tutuklama için bütün yolun baştan devam edilmesi gerektiğini düşünüyor hükümet. Yani itiraz edeceksin, kesinleşecek, Anayasa Mahkemesi'ne gideceksin, o reddedecek, AİHM'e gideceksin, karar alacaksın. O arada yeni bir şey olursa tekrar başlayacaksın diye. Ama biz o zaman, yani 1,5 sene oluyor Demirtaş kararı çıkalı. Başak Hoca ile bir hususu vurgulamıştık. Tabii kimse hatırlayamaz, biz hatırlıyoruz çünkü çok zaman geçti. İlk defa bir kavram kullanmıştı AİHM Demirtaş kararında. İngilizcesi Return to Pretrial Detention. Ve o zaman şunu anlamıştık ki bunu kasıtlı kullanıyor. Sonrasında Atilla Taş kararında da kullandı bunu. Hükümetin iddiasının aslında AİHM tarafından kabul edilmediğinin diplomatik bir söylenişi aynı zamanda. Yani hukuki bir kavram, o da şu: aslında bir tane tutuklama var. Yani bir tutuklama var ama sanki birden fazla parçaya bölünmüş gibi gösteriliyor hükümet tarafından. Aslında bu kendi içinde de şöyle bir mantık içerisine oturuyor. Bu her iki kararda, hem Demirtaş hem Kavala, 18. madde kararı. Yani aslında yargı eliyle siyasi bir amaca ulaşılıyor. Yani bir kişi tutuklanıyor. O tutuklamanın arkasında gizli başka bir hedef var. Hiçbir zaman açıkça söylenmiyor ama o gizli hedefi hayata geçiren şey de yargı. Yargı olduğu için aslında yargı o hedefe birden fazla suç varmış görüntüsüyle yapıyor. Ama AİHM diyor ki ben bunu hep bir tane görüyorum. Return to Pretrial Detention olarak görüyorum. Şimdi ama Kavala'yı Demirtaş'tan ayıran husus şu: Kavala'da bu biraz önce Başak Hoca'nın söylediği gibi teyit edildi açık açık ve mahkeme şunu söyledi. Tamam, bakalım gerçekten öyle mi sorusunu sordu. Yani gerçekten başka bir tutuklama var mı burada? Gerçekten başka bir suç var mı? Ve bunu anlamak için de yeni suç dediğiniz şey için ne delil getirdiniz ona bakayım dedi. Ve o delil başından itibaren her üç suçlama içinde aynı delil. Henry Barkey ile görüştüm ve bazı sivil toplum faaliyetlerinde bulundum. Bu ikisini söylüyor, 1 ve 2 diye. Yeni olduğu söylenen şeyler de, yani bu yeni suçlamada casusluk suçlaması ile ilgili yeni olduğu söylenen şeyler de Osman Bey ile ilgili yeni şeyler değil. Henry Barkey ile ilgili başka şeyler bulduk diyorlar. Ama bunun Osman Bey'in Henry Barkey ile olan ilişkisi açısından hiçbir dosyayı zenginleştirici, yeni bir suç olduğunu ortaya koyan bir yanı yok. Bu şundan önemli: ulusal hukuka etkisi açısından bakınca aslında hükümetin bütün tezi çökmüş oldu bu şeyle. Yani ilk bakıldığında biraz nazik bile görülebilir karar ama çok radikal bir sonucu var. Sadece Gezi davası açısından değil, her üç suçlama açısından da bu tez çökmüş bulunuyor. Yani bu delillerle bir kişi tutuklanamaz, bu delillerle bir kişi mahkum edilemez. Ama sadece burada da kalmıyor. Mahkeme şuna vurgu yapıyor: daire kararında söylenen bir şeye. Bu delil olduğu söylenen şeylerin tamamı 2016 yılından önce gerçekleşmiş şeyler. Ve üstünden 6-7 yıl geçtikten sonra şimdi de buna böyle bir anlam verelim şeklinde, zaten 18. madde ihlali
olmasının nedenlerinden biri de bu çıkıyor. Böyle olduğunu düşündüğünüzde bu deliller dışında bu dosyaya artık koyulacak bir şey de yok. Yani aslında ilginç bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kararla 3 beraat kararı vermiş oldu. Yani 3 ayrı suçlama var. Birinden zaten beraat etmişti Osman Bey ama 3 ayrı suçlama olduğu için bu üçü açısından da hepsi aynı delillere, hepsi aynı olaylara dayandığı için artık dön dolaş şey yapamazsın dedi. Ben o yüzden iç hukuk açısından mahkemelerin dışarıyla ilişkiler açısından da Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın çok zor günlerin beklediğini düşünüyorum. Çünkü artık o garip argüman ortadan kalktı, elleri boş kaldı. Yepyeni bir şeyle çıkmaları lazım. Bakalım ne bulacaklar diye ben de merakla bekliyorum. Yani bu suç o suç değil, bu yargılama o yargılama değil, bu kovuşturma o kovuşturma değil şeyi tümüyle çökmüş durumda. Öyle çöktü ki yeniden onarılamaz şekilde bu kararla çöktü. İç hukuk açısından da bunun şöyle bir etkisi olmak zorunda. Hukuki olanını söylüyorum. Ne yapacaklarını, nasıl çare bulacaklarını, çözüm üreteceklerini göreceğiz. Ama bu karar sonrasında herhangi bir şekilde Osman Bey'in tutuklu kalması meşru olmadığı gibi beraat etmemesinin de hiçbir ihtimali kalmadığında hukuken yapılması gereken ulusal hukuk açısından yarın kendisinin beraatine karar vermek, en kısa sürede de tahliyesine karar vermek, en kısa zamanda da beraatini karara bağlamak. Başka bir hukuksal yol yok ama eminim ki şapkadan bir tavşan çıkarma çabası olacaktır. Ama çok böyle radikal bir ulusal hukuk açısından bir sonucu olduğu kanaatindeyim ben. Teşekkürler hocam. Başak hocam, burada size dönsek ve şöyle sorsam, peki uluslararası hukuk açısından bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Aslında başka bir soruyla birleştireyim, siz de söylediniz. Bu ikinci örnek dediniz. O ilk örnekle birlikte bu ikinci örneğin, Kavala kararının uluslararası hukuktaki etkisi ne olur? Özellikle AİHM'in verdiği kararların, aldığı kararların veya almadığı kararların çok tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz genel anlamda. Ne dersiniz? Evet, ben de Kerem Hoca'ya katılıyorum. Bu karar hem iç hukuk açısından çok önemli bir karar, ama tabii ki uluslararası hukuk açısından da önemli. İlki tabii ki bu tarihinde ikinci verilmiş bir karar. İhlal prosedürü dediğimiz prosedürü hukukçuların da, AİHM yargıçlarının da yeni yeni uygulamaya koyduğu ve yalnızca ikinci örneğiyle ne olup ne bittiğini daha iyi kavrayabildiğimiz bir durum. Tabii bu ilk defa Azerbaycan ile ilgili olarak Mamadov, bir Azeri bir siyasetçi olan İlgar Mamadov davası ile ilgili uygulanmıştı ihlal prosedürü. Fakat İlgar Mamadov ile Osman Kavala davası arasında bazı önemli farklar var. Dilerseniz onun da üzerinde duralım. Ve tabii bu da içtihadı açan, Kavala davasında uluslararası hukuk içtihadını açan birkaç da önemli nokta var. Şimdi Mamadov kararında, yani ilk Mamadov'un da haklarının ihlal edildiği ve işte siyasi amaçlarla tutuklandığı ile ilgili orijinal bir Mamadov kararı da var tabii. Çünkü her zaman ihlal prosedüründe bir orijinal bir karar oluyor. Daha sonra o kararın uygulanmaması ile ilgili bir ihtilaf çıktığı için ihlal prosedürü uygulanıyor. Bu prosedürün doğası da böyle. Ancak Mamadov kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi orijinal kararda ihlal bulmuştu. Yine 5. ve 18. madde ihlalleri bulmuştu Mamadov kararında. Ancak daha sonra 46. madde altında Mamadov'un derhal serbest bırakılması gerektiği ya da kendisiyle ilgili ne tür bireysel tedbirler uygulanması gerektiği ile ilgili herhangi bir şey söylememişti. Fakat Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu kararı okuduğunda eğer bu kararda 5 ve 18. madde ihlalleri varsa herhalde bu kişinin derhal serbest bırakılması gerekir diye kararlar vermeye başladığında Azerbaycan bu orijinal kararda yok, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı böyle bir talepte bulunmadı dediği için Bakanlar Komitesi ve Azerbaycan arasında hukuki bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştı ve ihlal prosedürü bu sebeple başladı. Böylece ilk kararında aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi siz derhal serbest bırakın dememiştiniz ama 5 ve 18. madde ihlali bulduğunuz için derhal serbest bırakılması gerektiğini mi aslında söylemek istemiştiniz gibi biraz dolaylı bir soruya yanıt verdi ve evet dedi.
Fakat evet demekle beraber evet derhal serbest bırakılmalı dedi. Ancak bunun dışında çok önemli başka bir cümle de var Mammadov kararında. Bu Kavala için de çok önemli. Aslında İngilizcesi bence çok hoş olmayan, İngilizce'de çok kulağa hoş gelmeyen vitiate diye bir kavramı kullandı. Bu vitiate kavramını Türkçe'ye nasıl çeviririz? Bence hep beraber önümüzdeki birkaç gün içerisinde tartışacağız. Çünkü ana dili İngilizce olan birkaç kişiyle bugün görüştüm. Onlar bile tam olarak ne olduğunu anlamadıklarını, ancak sözlüğe bakarak anladıklarını söylediler. Onu da altını çizmek istiyorum. Bu şu demek aslında: eğer 5 ve 18. madde, yani kötü niyetle bir kişinin haklarının sınırlanması ile ilgili bir ihlal kararı çıktıktan sonra bunun sonuçlarının tamamen ortadan kaldırılmasına, o kişinin elbette ki bunun sonucu olarak hükümlü olamayacağı da ortaya, hükümlü olamayacağını da altına çizen bir bakış açısı geliştirmişti Mammadov kararında. Şimdi Kavala'daki uluslararası hukuk açısından en önemli fark ne? Kavala kararında, orijinal kararda mahkeme Mammadov'da yaptığı o sessiz içtihadı yürütmedi ve orijinal kararda zaten Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Kavala kararında da 5 ve 18. madde ihlalleri vardı, Kerem Hoca'nın da açıkladığı gibi. Bunun ardından da şimdiki kararda, bugün verilen kararda yine bu meşhur vitiyet kavramını kullanarak bütün sonuçların, 5 ve 18. madde ihlalinden doğacak bütün sonuçların ortadan kalkmasının elbette ki bu kararın uygulanmasının bir sonucu olduğunu söyledi. Artık buradan şunu anlıyoruz: kötü niyetle yapılan tutuklamalar, yani uluslararası hukuka katkısı açısından bunu ele aldığımızda 5 ve 18. madde ihlali bulunan kararlardan sonra taraf devletlerin buradan 5 ve 18 ihlali çıkmasına rağmen hüküm kurarak, yani aynı delilleri kullanarak tutukluluğunun kötü niyetle olduğu söylenmiş bireyleri hapse bu sefer hükümlü olarak hapiste kalmalarının devam edemeyeceği gibi bir içtihat bu mahkemeden ortaya çıktı. Diyebilirsiniz ki bu çok basit bir şey. Elbette ki tutukluluğu için yetersiz delil olan bir kişi hükümlü olamaz. Bu herhalde bütün hukuk öğrencilerinin ya da bütün yurttaşların çok basitçe anlayabileceği bir cümle diyebilirsiniz. Ancak Türkiye ve Bakanlar Komitesi'ndeki ihtilaf bunun basit olmadığını bize gösterdi. Artık mahkemenin bu kararından sonra böyle bir savunmanın yapılamayacağını anlıyoruz. Bu çok önemli. İkincisi de yine Kerem Hoca'nın da demin bahsettiği bu tutuklulukların parça parça bölünmesi. İşte 312'den, sonra biraz 309'dan, sonra biraz 328'den, sonra tekrar 312'den, belki başka bir 300'den, artık neyse, bu tür bir uygulamanın mahkeme bugünkü verdiği kararda aslında hukukun kötüye kullanılması pratiği olduğunu ve bunun mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini, çünkü o zaman insanların sonsuza değin işte maddeler değiştirilerek, ceza kanunundaki bir takım maddeler değiştirilerek fakat somut koşullar değişmeden sürekli tutuklu kalabileceğine yol açacağını altını çizdi. Elbette ki bu da içtihat açısından çok önemli bir, bizim elimizdeki önemli bir tartışma. Böylece çok önemli iki tane içtihada katkısı olduğunu da düşünüyorum. Bu Kavala'nın bireysel tedbirlerinin ötesinde. Ayrıca elbette bu Gezi davası sebebiyle tutuklanan ve aynı zamanda da yine 312'den cezalandırılan diğer insanlar için de bunun, diğer 7 sanık açısından da bunun çok önemli sonuçları olacağını da düşünebiliriz elbette. Orayı ayrıca sormak istiyorum hocam. O yüzden izninizle bir orada sözünüzü keseceğim. Çünkü onu, yani Gezi davasına etkisini ayrıca sormak istiyorum ama hem Kerem Hoca hem siz bahsetmişken yeniden bir Türkiye'nin argümanlarına geri dönelim istiyorum. Aslında ikiniz de yorumlarken sık sık değindiniz ama bugün hem Adalet Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı da birer açıklama yaptılar. Ve aslında o açıklamada dediler ki kabaca, ah bu Avrupa yok mu, ah bu Avrupa Konseyi ve AHİM yok mu, işte hep bize kötü davranıyorlar. Oysa biz bütün kararları uyguluyoruz, her şeyi yapıyoruz. İşte dedikleri gibi değil hiçbir şey gibi basitçe iki tane açıklama yaptılar. O yüzden ikinize birden soracağım aslında bu soruyu. Önce Kerem Hocam sizle başlayalım isterseniz.
Bu argümanları, Türkiye'nin argümanlarını nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle bugün iki bakanlığın açıklamasını öne çıkararak cevaplarsanız seviniriz. Ve 16'ya 1 kabulle geçti bugünkü karar. Saadet Yüksel'in oyunu nasıl yorumluyorsunuz, tavrını nasıl yorumluyorsunuz diye de ikinize de ayrıca sormak isterim. Ben Saadet Yüksel kısmını cevaplama zevkini Başak Hoca'ya bırakacağım. Ben bakanlıkların görüşünü şey yapayım. Çünkü aslında şöyle bir şey var hocam. Şimdi bakanlıkların bugün yaptığı açıklama hükümetin bugüne kadar devam ettirdiği argümanın bir devamı niteliğinde değil. Orada yolun sonuna geldiği anlaşıldığı için bambaşka bir şeye shift etmiş. O yüzden aslında bırakıyorum Başak Hoca'ya. Hükümetin esas dosyadaki argümanını bayağıdır da çalıştığı için tahmin ediyorum daha derinlemesine ifade edebilecektir. Şimdi Dışişleri Bakanlığı açıklaması kötü ve dramatik. Adalet Bakanlığı da kötü hangisi? Yani ikisinin kötülük niteliği farklı olduğu için ayrı ayrı yapmak lazım. Şimdi Dışişleri Bakanlığı diyor ki Bakanlar Komitesi'ne geri dönecek bu. Bakanlar Komitesi şu ana kadar tarafgirdi. Bundan sonra umarız ki tarafgir davranmaz. Şimdi hani Bakanlar Komitesi tarafgir mi? Olabilir. Yani çünkü nihayetinde siyasi bir organ. Bugüne kadar tarafgir davrandı mı? Ya bence değil. Hatta az bile yaptılar ve geç kaldılar diye düşünüyorum ama bir an için öyle olduğunu düşünelim. Ama şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın talep ettiği şey çok korkunç bir şey. Yani Bakanlar Komitesi'ne diyor ki ahim kararını sen de uygulama. Yani biz zaten uygulamıyoruz. Çünkü bu dakikadan sonra Bakanlar Komitesi'nin önünde bir alternatif yok. Bakanlar Komitesi mahkemeye dedi ki sen ne diyorsun bu elimdeki malzemeye göre bu karara uyuldu mu uyulmadı mı? Ahim uyulmadı dedi. Bu dakikadan sonra Bakanlar Komitesi'nin ahim kararına uymayıp ya hata etmişim ben önüne getirirken bence uymuş deme şansı yok. O yüzden o anlamda son derece absürt bir şey. Yani Avrupa Konseyi'nin kurucu ilkelerinden bir tanesi hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğünü belirleyen şey de mahkeme kararlarına uymak. Ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi'ne diyor ki sen, Bakanlar Komitesi'ne diyor ki sen ahim kararına uyma. Ya bu çok absürt bir şey. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması başka açılardan yanıltıcı. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı hazırlıyor bunu. Artık yani burada gerçekten masterclass yanıltma yeteneğine sahip durumdalar. Diyor ki kararların %87 nokta bilmem kaçını biz uyguluyoruz. Bu kararı da uyguladık. Şimdi birincisi Türkiye'nin çok karar uyguluyor gözükmesinin nedeni şu. Bakanlar Komitesi'nin önündeki yani ahim karar verince Bakanlar Komitesi'nin önüne gidiyor. Bakanlar Komitesi de o kararlar uygulanıyor mu ona bakıyor. O usul değiştiği için şöyle oluyor hocam. Eskiden eğer genel önlem alınmadıysa tek tek dosyalar da kapatılmıyordu. Yani aynı konuda 500 tane karar verildiyse 500'e de açık kalıyordu toplamda. Ve böylece böyle devasa rakamlar çıkıyordu. Ama şimdi ana dosya açık kalsa bile ve somut mesele çözülmese bile alttaki diğer dosyalar kapatılabiliyor. Çok somutlaştırarak bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanı'na hakaret dosyaları nedeniyle bizim işte 30 dakika programında yaptığımız diyelim ki 100 tane karar var ve 299. madde değişmemiş. Ana dava hala açık duruyor. Ama bu arada hükümet diğer dosyalarla ilgili tazminat kararı vermiş. Belki orada ahim tarafından karara bağlanmış olanlar açısından da kısmen yerine getirmiş. Şimdi o tek tek dosyaları kapatıyor. Şimdi bu niye önemli? Şu açıdan önemli. Bakanlar Komitesi'nin önündeki dosyalar leading, öncü ve repetitive, tekrar eden dosyalar olarak iki gruba ayrılıyor. Önemli olan kaç tane öncü davanızın Bakanlar Komitesi'nin önünde devam ettiği. Çünkü o sayıda yapısal sorununuz var demek. 139 tane öncü kararınız varsa 139 tane esaslı meseleyi çözmemişsiniz demek. Yani toplam sayıyı küçültüyorsunuz ama sorunlar olduğu gibi duruyor orada. Türkiye'de bildiğimiz üzere. Ve bu açıdan 139 rakamı tesadüf değil, öyle olduğu için. Toplam 1300 tane Bakanlar Komitesi'nin önünde öncü karar var. Bunların 139 tanesi Türkiye hakkında. Ve bu 139 dosyanın Rusya çıktıktan sonra ifade ettiği şey Türkiye Avrupa Konseyi'nde en fazla derdest öncü dosyası olan devlet. Yani Bakanlar Komitesi Adalet Bakanlığı şunu diyor ya biz bu kararları uyguluyoruz.
biz bütün kararları zaten uyguluyoruz. Bu doğru değil. Ve bu o kadar büyük bir yanıltma ki mesele sadece sayı da değil hocam. Yaşam hakkı ve işkence dosyalarıyla ilgili ana dosyalar 20 senedir açık. Yani Türkiye'deki cezasızlık problemi 20 senedir açık. İfade özgürlüğüyle ilgili dosyalar, gazetecilerin tutuklanması, temel ceza kanunu hükümlerinin, terörle mücadele hükümleri nedeniyle insanların mahkum edilmesi, toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin dosyalar, bunlar 20 senedir açık. Vicdani red dosyaları 15 senedir açık. Yani Türkiye sadece sayıca en çok öncü kararı yerine getirmemiş ülke konumunda değil. Aynı zamanda persistent, yani inat ediyor yerine getirmemekle ilgili. 299'u değiştirmiyor. İşte örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçunu değiştirmiyor. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü davasını değiştirmiyor. Çevre davalarında chatlerle ilgili sorunları çözmüyor. Bu nedenle Kavala meselesi bireysel bir sorun ama Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymama konusunda bir paterni var. Adalet Bakanlığı doğruyu söylemiyor. Ve nihayet son olarak orada Başak Hoca'ya devredeyim. Şöyle bir iddiası var. Ya 22 tane büyük daire önünde karar vardı diyor, dosya vardı diyor. Niye buna öncelik verdiniz diyor. Biraz önce Başak Hoca çok net söyledi onu. Burada bir tane basit soru var. Bu karara uydun mu uymadın mı? Büyük daire önündeki diğer dosyalarda ise üçer beşer farklı soru var. O nedenle onların her birinin tekrar araştırılması, incelenmesi ve karar verilmesi gerekiyor. Nitekim biz işte Selahattin Demirtaş dosyasına girdiğimizde 1,5 sene sürdü. Halbuki Kavala dosyası Mammadov'da ana ilkeler de belli olduğu için çok basit bir soruyu cevaplamak üzere büyük dairenin önüne gitti. Karar uygulandı mı, uygulanmadı mı? Bunu 5 sene bekleyecek, 10 sene bekleyecek, diğerlerinin bitmesini bekleyecek bir durum söz konusu değil. O açıdan da Adalet Bakanlığı'nın açıklaması son derece yanıltıcı. Ama dediğim gibi bu dosyadaki ana iddiaları değildi. Bu yeni, yani çaresizlik içerisinde 24 saat bile değil, işte geçtiğimiz 8 saat içerisinde uydurulmuş bahaneler, ama bir de ana şey var ki Saadet Hanım'ın karşı oyu da o ana teze bağlanıyor. Onu ben Başak Hoca'ya bırakayım. O zaman Başak Hocam, biz de size bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi tabii şu çok önemli. Bu karar bugün itibariyle kesinleşti ve bunun artık başka bir hukuki tartışması yok. Aslında bu Bakanlar Komitesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ya da Adalet Bakanlığı arasındaki bir anlaşmazlığın son sözü olsun diye verildi. O yüzden bu yapılan açıklamalar işte sevmedik, beğenmedik, işte şöyledir, böyledir değil, ama hukuki olarak ciddi bir şekilde bunu ele aldığımızda bu son nokta. Buradan başka gidilebilecek bir yer yok. İki taraf, Bakanlar Komitesi ve Türkiye arasındaki ihtilafın son noktası bugün konuldu. Ve tabii ki bu karar bağlayıcı bir karar. Bugün itibariyle bağlayıcı bir karar. 46. madde sebebiyle bağlayıcı bir karar. Anayasal yükümlülüklerimiz açısından bağlayıcı bir karar. Bunu daha da uzatıp ayrıntılı bir şekilde devam ettirebiliriz. Bence bu kısmı çok önemli. İkinci kısmı da aslında şöyle bir baktığımızda bu uzun bir karar ve böyle bir 136. paragrafa kadar gelen kısmı İngilizce şu anda okuyabilecek olan ilgileyen dinleyenler okuduğunda görecekler ki çok uzun bir usul özeti var. Uzun usul özeti ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ya da diğer bütün birimleri yaklaşık 3 yıldır sayısız yazışma yaptılar. Bakanlar Komitesi ile hükümet arasında, Kavala'nın hukuki avukatları, hukuki temsilcileriyle komite arasında, yani bütün gelişmelerin tartışıldığı, bütün hükümetin istediği her şeyi söylediği, bütün argümanları ortaya koyduğu uzun bir usulden sonra ihlal prosedürü kararı verildi. Bu böyle dakikasında böyle bir gecede verilmiş falan bir karar değil. İhlal prosedürü kararı siyasi de bir karar değil. Bu çok önemli. Çünkü ihlal prosedürü kararı vermeden önce Bakanlar Komitesi sayısız, bakın anlaşamıyoruz, biraz daha bilgi alalım, Anayasa Mahkemenize gitmiş, onu bekleyelim, işte şöyle bir gelişme olmuş, bunu alalım. Yani uzun, o yüzden bu kararın o usul kısımları çok uzun. Daha sonra Bakanlar Komitesi 2 Şubat'ta bu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdükten sonra da
hükümetin birçok fırsatı oldu argümanlarını, hukuki argümanlarını sunması için. Bunu ben çok önemsiyorum. Burada çok ciddi bir usul var ve kararı Türkçesinde dilerim çok kısa bir zamanda okuduğumuzda Türkiye'nin usul ile ilgili bütün tartışmalarının da mahkeme tarafından, büyük daire tarafından bence belki de uzun uzun, tane tane, teker teker ele alındığını, sabırla hükümetin bütün argümanlarının listelendiğini ve bunlara neden hukuki olarak uygun olmadığının açıklandığını görüyoruz. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda işte vay Avrupa bize falan, yani bu anlamlı gerçekten uygun bir tepki bu değil. Çünkü bu gerçekten bütün bu süreci, bütün bu usulü ve mahkemenin ne kadar dikkatle bütün bu hükümetin argümanlarını teker teker ele aldığında çarpıtıyor ve bu tür çarpıtmaların tabii ki önüne geçmek gerekli. Bu da kararın Adalet Bakanlığı'nca çok hızlı bir şekilde çevirisiyle sanırım ancak mümkün olabilir. Hepimiz hızlıca İngilizce kararlar okuyup bunları değerlendiremiyoruz elbette. Şimdi bununla ilgili olarak bir tane karşı oy var. Bu karşı oyu da Türk hakimi ve bir aynı zamanda anayasa hukukçusu, daha önce hoca olan, şu anda da hakim olarak mahkemede çalışan Saadet Sayın Yüksel vermiş. Çok kısa bir karşı oy bu. Çok gerçekten iki kısacık paragraftan oluşuyor. Ve bu iki kısacık paragrafın ikisinin de hukuki olarak eleştirilebilecek yanları var. Çünkü iki tane temel argüman var. Bir tanesi burada hakime ben orijinal kararda da bir karşı oy yazmıştım. 18. madde ihlaline katılmamıştım. Bu sebeple burada da katılmıyorum gibi bir karar yazmış. Fakat tabii bu biraz kafa karıştırıcı. Ben tam olarak amacını anlayamadım. Çünkü tabii ki 10 Aralık 2019 kararı kesin bir karar, kesinleşmiş bir karar. Yani siz karşı oy yazabilirsiniz. Fakat yazılan karşı oylar bir kararın kesinleşmesini engellemiyor. Ve ihlal prosedürünün amacı da kesinleşmiş bir kararın uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek. O yüzden kesinleşmiş bir karara fi tarihinde ben karşı oy yazmıştım diye bir karşı oyun kararın uygulanıp uygulanmamasıyla ilgili bir yeri yok. Yani bağlantısı yok bence öyle bir yorumu. Yani bu bir bilgi notu gibi. Ben orijinal kararda bir karşı oy yazmıştım ama burada bu kararın nesinin bunun karşısına geldiğini buradan kavramamız bana çok kolay gelmiyor. İkincisi ise hükümetin de kendi yazışmalarında dile getirdiği bir şeyi yine Sayın Yüksel de tekrarlamış. Böylece hükümetle tamamen aynı fikirde olduğunu aslında dile getiren ikinci bir paragrafı var. Burada da Osman Kavala'nın neden Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci karar, bu 328'deki tutukluluğunun anayasaya aykırı olmadığı ile ilgili verilen bir karar var biliyorsunuz. Ancak bu 7'ye 8 çıkmış aslında bir karar. Bu 11 Temmuz kararında da ayrıntılı tartışılıyor. Onu göreceksiniz paragraf paragraf. Bu Anayasa Mahkemesi kararından sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel bir başvuru yapmamasının hemfikir olmadığını dile getiriyor. Ancak 16.1 kararındaki 16 çoğunluk hakiminin de dile getirdiği gibi bu ihlal prosedürü iç hukuk yollarının tüketilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava götürme gibi bir prosedür değil. Bambaşka bir prosedür. Bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bakanlar Komitesi getiriyor. Bakanlar Komitesi'nin yalnızca Bakanlar Komitesi'nin başlatabileceği bir hukuki yolda başvurucunun siz niye bir şeyler yapmadınız, siz de niye başvuru yapmadınız gibi bir argümanla bunu karşılamamız yine burada da bir mantıklı olarak tam bana biraz oturmamış gibi geldi. Belki o şekilde ifade edebilirim. Ancak çok kısa bir karşı oy. Neden buna katılmadığını da tam olarak kavrayamıyoruz. Yani neden böyle bir fikirde olduğunu da aslında gerekçeli olarak ifade etmemiş. Anlayabildiğim kadarıyla bu. Çok çok teşekkürler hocam. Yani aslında anladık. Gayet net anladık. Siz de çok güzel açıkladınız. Ben aslında tam da bu kararın
diğer davalara etkisi ne olacaktır diye hazırlamıştım. Başak Hocam, siz başlamıştınız Gezi davasına olan etkilerini. İsterseniz yine ikinize birden sorayım. Kerem Hocam, sizle başlayalım, Başak Hoca ile devam edelim. Benzer pek çok dava var aslında Türkiye'de. Bazıları Demirtaş kararı gibi yine AİHM'in karar verdiği davalar. Diğerleri ise Gezi davası gibi Nisan'da işte karara bağlanan, sonuçlanan davalar var, tutuklananlar var. Dolayısıyla tam da bu kararın, bugün alınan kararın iç hukuktaki görülen diğer davalara etkisi ne olabilir? En çok hangisini etkiler diye sizlere sorayım. Kerem Hocam, sizle başlayalım. Ya aslında hocam bu karar bir yönüyle de başta söylediğim gibi Kavala'nın 3 suçlamasını birden çökerten bir şey ama etkileri itibariyle genel etkileri esasa ilişkin karar verilen dosyalardan daha sınırlı olacak bir şey. Çünkü mesela işte Demirtaş'ta mahkeme büyük daire kararında 314. maddenin yani örgüt üyeliğine ilişkin hükmün öngörülemezliğine ilişkin bir tespitte bulunmuştu veya başka gazeteci davalarında bu kuvvetli suç şüphesinin olup olmamasına ilişkin yaptığı saptamalar benzer dosyalarda uygulanabilir durumdaydı. Bu ise esasa ilişkin bir karar olmadığı için bu tür etkileri olmayacak. Ama bir kere yani Başak Hoca onu vurguladı. Birinci önemli etkisi diğer bütün dosyalar açısından bu sürekli aynı delilden başka suçlar yaratma meselesinin kabul edilemez bir şey olduğunu görmüş buluyoruz. Tabii bunu aşmak için Demirtaş'ta başka formüller geliştirdiklerini de biliyoruz. İşte yeni gizli tanık çıktı. O mahkeme kararının içerisinde yoktu deniyor söz gelimi ama bir kere böyle bir prensibin ki Atilla Taş kararına da gönderme yapıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Buradan çıktığını söyleyebiliriz ama dediğim gibi buradaki esas mesele verilmiş kararların uygulanmaması için yeni suç yaratma pratiğine ilişkin bir genel sonucu var. Genel sonuç o. Gezi davası açısından ise şöyle önemli bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. En çok etkileyeceği şey o olacak tabii. Aslında Gezi davasında biliyorsunuz son duruşmaya kadar zaten Osman Bey Gezi davasından değil, casusluktan tutukluydu. Yani esas kuvvetli suç şüphesi orada var iddiasındalardı. Casusluk suçlaması da onun bireysel olarak işleyeceği bir şey. Yani Henry Barkey ile kurduğu ilişki vesaire üstünden böyle bir şey vardı. Ama hüküm verilirken bu kez tekrar şeye döndük, Gezi'ye döndük. Gezi'ye dönünce de aslında diğer insan hakları savunucularının mahkum olması biraz buna bir örgüt havası kazandırmak için. Yani koskoca Gezi'yi Osman Kavala tek başına yapmış olmasın da birileri de yanında olsun şey. Şimdi Osman Bey'in pozisyonu aldığı ceza itibariyle bunu organize eden, onu yapan kişi pozisyonunda, diğerleri de onunla birlikte hani bu organizasyona yardım edenler durumunda. Doğal olarak buradaki değerlendirme Osman Kavala ile ilgili yapılan bir değerlendirme. Onun için ilk bakışta şöyle düşünülebilir. Tamam, onunla ilgili delil yoksa ama bu diğerleriyle de ilgili olmadığı anlamına gelmez diye düşünülebilir ama bağlantı böyle kurulunca, yani Osman Kavala lider, diğerleri de onunla birlikte hareket ediyor olunca lideri olduğu iddia edilen kişinin hakkında hiçbir kuvvetli suç şüphesinin olmadığı bir davada onunla birlikte hareket ettiği iddia edilen diğer insanlar için de olmadığı sonucunu doğal olarak çıkarmamız gerekir. Yani şunu çok otomatik söyleyemeyiz. Yani Kavala kararı otomatikman diğer herkesin de beraati sonucunu doğurur diyemeyiz ama mantıken şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Birlikte hareket ettikleri, hatta lideri olduğu düşünülen kişinin hakkındaki delillerin tamamı bırakın hüküm kurmayı, tutuklamaya bile müsaade etmeyecek düzeyde ve bu her türlü suçlama için geçerli, en başta söylediğimiz üzere. Hal böyleyken onunla bağlantılı olduğu için mahkum olmuş diğer kişiler niye birlikte yargılandı bu insanlar? Çünkü aralarında bir ilişki olduğu iddiasıyla, suçun beraber işlendiği iddiasıyla onlar için de bir hukuki sonuç doğurması gerektiği kanaatindeyim ben o nedenle. Teşekkürler hocam. Başak Hocam, siz ne eklemek istersiniz? Şimdi Anayasa Mahkemesi önünde hali hazırda başvurular var. Bu hem Osman Kavala için hem de diğer tutuklu 7 kişiyle ilgili.
Tabii bunun sebebi 312'den şu anda hepsi tutuklular. Şu anki hukuki statüleri hala tutuklu. Çünkü kendileri ilgili verilmiş olan kararlar kesinleşmiş değil. Bunların hepsi önce istinafa taşınacak. Daha sonra da başarısız olursa, ki dilerim olmayacak artık bu koşullarda, artı Yargıtay yolu da bunları açık. O yüzden bu kararın ilk ve önemli koşullarını ilk kuracak olan ya da bunu göreceğimiz yerin ben Anayasa Mahkemesi olacağını düşünüyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi hem bütün Kavala ile ilgili konuları çok aşina ve tabii daha önce verdiği 7'ye 8 verdiği bir kararda da çok azımsanmayacak, yani 7 tane Anayasa Mahkemesi üyesinin aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'ne çok benzer kararlarla bu çoğunluğa katılmadığını, çünkü burada aynı delillerle ya da yeterli olmayan aynı delillerle farklı suçların tanımlandığı ile ilgili bir takım değerlendirmeler var. O yüzden buradaki bence en önemli etki öncelikle Anayasa Mahkemesi üzerinde olacak diye düşünüyorum. Elbette herkesin tutukluluğu Anayasa Mahkemesi önünde. Çünkü 312'den tutuklanan yalnızca Osman Kavala değil, diğer 7 kişi de aynı şekilde. Tabii ki bu Kerem Hoca'nın da dediği gibi birbiriyle hepsi işte iddiaya göre Osman Kavala'ya yardımcı olmuşlarsa ve eğer buradaki tutuklulukla ilgili yeterli bir delil Kavala için yoksa diğerleri için olması gerçekten mantık olarak takip edilemeyecek bir bizi noktaya getirir. Fakat ben bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin şu anda çok önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bugün verilen kararda da çok tartışılmış Anayasa Mahkemesi'nin özellikle karara katılmayan üyelerinin argümanlarına çok geniş bir şekilde yer verildiğini de biliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin ahim kararlarının bağlayıcılığı ile ilgili yerleşik bir içtihadı olduğunu biliyoruz. Yaşa kararını biliyoruz. İşte Sevim Akat Ekşi kararlarını. Şu anda Anayasa Mahkemesi Türkiye'de hukuk, devlet ve hukukun üstünlüğü konusunda gerçekten çok önemli ve çok tarihi bir rol oynayacak bir konuma gelmiş oldu. Ben böyle önemli ve çok olumlu bir etkisi olacağını inanıyorum. Teşekkürler hocam. O zaman gözümüzü biraz Anayasa Mahkemesi'ne çevireceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bir de şunu sormak isterim. Bugün karar alındı. Hep beraber değerlendiriyoruz. Bundan sonra ne olacak? Yani en son bir Avrupa Konseyi'nin Rusya krizi var. O dedi ki ben ayrıldım. Konsey dedi ki ihraç 8. maddeyi uyguladım. Filipli için bu konudaki güzel bir makalesini de çevirip biz blogda yayınlamıştık. Rusya'nın krizine benzer bir kriz mi karşımıza çıkar? Yoksa nasıl yaptırımlar uygulanabilir? Türkiye bu yaptırımlara karşı ne yapar? Yani aslında biraz işin siyasi tarafına ve eğer olacaksa hukuki yaptırımlarına gelelim. Ne olacak? Bundan sonraki günlerde ne bekliyoruz? Hukuki olarak evet derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz ama bekliyoruz. Onun dışında neler bekliyoruz? Kerem Hocam yine sizle başlayalım. Sonra Başak Hoca'ya dönelim. Ya aslında Başak Hoca daha iyi cevap verdi buna ama ben yine de bir iki tanesi peki. Yani bundan sonrası aslında sanıyorum ikimizin uzmanlığını geçen, ben başka bir yerde de söyledim bunu. Bizim uzmanlığımızın konusu değil ama bu konuyu yakından izleyen, yani herkes spekülasyon yapacak bu konuda kaçınılmaz olarak. Bizimkisi biraz daha yakından izleyenlerin spekülasyonu gibi değerlendirilebilir. Çünkü buraya kadarki yürüyen süreç hukuken bir şeyin saptanması ile ilgiliydi. Bu karar yerine getirildi mi getirilmedi. Yani 10 Aralık 2019'da alınan ahim kararı yerine getirildi mi getirilmedi mi? Bu çok basit bir hukuki soruydu ve cevaplandı ve yerine getirilmediğini şey yaptık. Şimdi bundan sonra en başta söylediğim gibi Dışişleri Bakanlığı'nın söylediği gibi Bakanlar Komitesi'nin bir alternatifi yok. Ya ben yine de şimdi düşünüyorum da yerine getirilmemiş diyemez. Bununla birlikte bence ne yapılacağı kadar ne zaman yapılacağı önemli hocam. Yani şimdi Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkışının tabii ki kaçınılmaz çok hayati etkileri oldu. Yani olumlu ve olumsuz etkileri oldu. Kavala açısından değerlendirdiğimizde de. Bir kesim için şöyle bir ruh haline yol açtı. Ya en önemli iki müşterisi aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya ve Türkiye. Birincisi atılmış oldu. Ya ikincisini de atmayalım. Sistem
tamamen anlamsız hale gelecek diyen bir ekolün ortaya çıkmasına neden oldu. Tabii bu ekolü destekleyen şöyle bir şey de var. Ya Türkiye gerçekten büyük ve stratejik olarak önemli bir ülke. Hemen kuzeyinde savaş var. Herkes bir şekilde Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Avrupa Konseyi'nin ve yargısal mekanizmalarının bunlardan hiç etkilenmeyeceğini söylemek gerçekçi değil. Yani bir anda elimizde böyle bir malzeme var. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Rusya'ya inanılmaz kredi açıldı. Rusya ahim kararlarını uygulamadı, umursamadı, gitti Kırım'ı işgal etti, üyelik hakları askıya alındı ve buna rağmen gidip bir de topyekun Ukrayna'ya savaş açtı ve o noktada çıkarıldı. Tabii ki şimdi bir de şöyle bir şey var. Ya bir kez daha bu kadar hani sınırların aşılmasına müsaade edilmesin diyen bir ekol var. Hani belli ki Bakanlar Komitesi'ne gittiğinde bu iki görüş çatışacak ve bu iki görüşün ikisinden birinin topyekün kazanması da bana gerçekçi gelmediği için bir denge gözetilecek. Buradan da benim öngörüm şu, mutlaka bir adım atılacak ve bu Türkiye ile gördüğümüz veya görmediğimiz yani kapalı kapılar ardında ve açık olarak yürütülen müzakerelerle yapılacak. Ve bir noktada da bu karar uygulanmak zorunda kalınacak. Ama bunun uygulanmasının zamanlamasını ben hayati görüyorum. Çünkü yani bu kadar büyük bir haksızlığın çok kısa sürede sonlandırılması lazım ama yani bu olayı yakından izleyen herkesin endişe ettiği şey Türkiye'nin siyasi iktidarın diyelim, devletin değil, siyasi iktidarın bunun bir iç politika malzemesi haline getirip seçimlerde kullanması riski. Bu da böylece bağlayayım. Bu da böyle bir adım atma yoluna giderse Türkiye, Avrupa Konseyi'nin reaksiyonu ne olacak? O iki çatışmadan biri yok artık buna tahammül etmeyelim diyecek mi? Yani meydanlarda ey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ey Bakanlar Komitesi, seni de tanımıyorum, kararını da tanımıyorum, işte ben burada oldukça bu karar uygulanmayacak lafı dendiği zaman ne yapılacak? Yani buna ilişkin bence kritik yani spekülasyon dediğim yer o. Öngörmemiz gerçekten kolay değil. Bunun yapılacağını iyi kötü öngörebiliyoruz ama yapıldığı zaman tepkinin ne olacağını öngörmek mümkün olmadığı için ondan sonrası hani tahminlere kalmış. O sırada bir de yani sadece Türkiye'de değil Avrupa'da sürekli dengeler değiştiği için yani bu hamle yapıldığı zaman Türkiye'nin elinin Avrupa'ya karşı güçlü olup olmadığı da belirleyici olacak diye düşünüyorum. Neyse dediğim gibi çok bileşenli bir şey. Daha da karışık hale getirmeyeyim. Kavala kararı kadar karışık bir hale gelmesin ama böyle öngörüsüz bir öngörüm var. Yani karışık olacak, kolay olmayacak, çok zor bir süreç olacak. Ve Türkiye hukuki argümanlarla değil başka araçlarla yola devam edecek. Çünkü elindeki hukuki argümanlar tükendi artık. Sağ olun hocam. Başak hocam sözü size bırakmadan önce bir de şöyle bir şey söyleyeyim. İki taraf çatışabilir konseyde dedi Kerem Hoca. Ne tür yaptırımlar üzerinde böyle bir çekişme söz konusu olabilir? Yani ihraç olmadı ne yapılabilir? Nasıl bir yaptırımdan söz edebiliriz diye de sorayım. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ihlal prosedürüyle ilgili bence çok iyi kavranmamış bir nokta var. Buna da ekol diyebiliriz belki. Hani bu ekol kavramını tekrar kullanırsak işte ihlal prosedürü uygulanır, ondan sonra da işte hemen yaptırımlar başlar gibi bir okuma var. Bir de ihlal prosedürü uygulanır, ihtilaf çözülür ve daha sonra da kararın uygulanması için işte gerekli bütün adımlar atılır diye bir ekol var. Ben açıkçası ikinci yorum taraftarıyım. İhlal prosedürü bir ülkenin Avrupa Konseyi'nden atılması için kurulmuş bir prosedür değil. Amacı atma değil, öyle diyelim. Yani hani sonucu olabilir, bunu insanlar ifade ediyorlar, öyle olabilir, böyle olabilir. Ancak bu prosedürün amacı bir kararın uygulanması ile ilgili bir ihtilaf çıktığında onun çözümlenmesi ve daha sonra da ivedilikle kararın uygulanmasının sağlanması. O yüzden ben Avrupa Konseyi üye devletlerinin hepsinin, Türkiye'de buna dahil olmak üzere, bu kararın uygulanmasının hepsinin lehine bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Yani bu tabii ki Kavala lehine elbette ki, fakat aynı zamanda Türkiye'nin, Türk yargısının ve bütün Avrupa Konseyi ülkelerinin hepsinin lehine bir sonuç. O yüzden
bu şekilde bence düşünmekte fayda var. Herkes bu kararın uygulanmasını istiyor. Yani bence buradaki niyet bu. Avrupa Konseyi'nin niyetini ben bu şekilde değerlendirmek isterim. Ve tabii bu kararı uygulayacak olan hükümet değil. Bu kararı uygulayacak olan yargı. Yargı organları uygulayacak ve en başta Anayasa Mahkemesi, belki 13. Ağır Ceza, belki istinaf, belki Yargıtay. Yani kararı uygulayacak birimler de aslında bunlar ve onların bazı ciddi anayasal yükümlülükleri var bunu uygulaması için. O yüzden bence ilk etapta Bakanlar Komitesi biliyorsunuz artık yavaş yavaş adli tatile giriliyor. Bu kararın verilmesinin sebeplerinden biri de Kavala'nın hala hapiste olması, hala özgürlüğünden mahrum olması, 5 yıla bunun yaklaşması sebebiyle bu karar hızlı verildi. Belki onun da altını çizmemiz gerek. Çünkü Mammadov serbest bırakılmıştı karar verilmeden önce ilk ihlal prosedüründe. Bu kararla Mammadov arasında böyle çok da önemli bir fark var. Ve Bakanlar Komitesi'nin bu yıldaki yapacağı son toplantıda 2 gün sonra 13 Temmuz'da Bakanlar Komitesi toplanacak ve zaten Osman Kavala kararı Bakanlar Komitesi'nin otomatik olarak her zaman gündeminde. Çünkü ihlal prosedürü başlatmış Bakanlar Komitesi, gündeminde olmaması mümkün değil. Bence 2 gün sonra Bakanlar Komitesi biz bugün ne konuştuysak aynısını söyleyecek. Diyecek ki karar elimize geçti, aramızdaki ihtilaf kesinlikle sonuçlandı. Bu kararın derhal uygulanmasını istiyoruz diyecekler. Ve hani bu bir gecede işte mesela ben yalnızca bu tür olumlu şunları düşünüyorum. Kararın çevrilmesi gerek, işte Anayasa Mahkemesi şudur budur. Yani ben bu tür süreçlerin ancak bunu uzatabileceği kanısındayım. Ama bu yaz dönemi dediğimiz Bakanlar Komitesi'nin toplanmadığı bu dönemden sonra bu kararın uygulanması ile ilgili makul bir takım sebepler, pürüzler, ufak tefek bir sorun gibi şeyler değil de böyle bir kararın uygulanmasına tekrar direnme ya da direnmekte devam etme gibi bir usul olduğunda Bakanlar Komitesi'nin elinde birkaç tane usul var. Bunlardan bir tanesi ortak usul dedikleri hem Parlamenter Asamblesi'nin hem Bakanlar Komitesi'nin hem de Genel Sekreterin ortaklaşa bu kararın uygulanmasını çok yoğun bir şekilde izlemeye çalıştıkları bir usul öncelikle başlatabilir. Bu bizi nereye getirir önümüzdeki birkaç ay içerisinde? Bence ben o konuda çok fazla bir spekülasyon yapmak istemiyorum. Ancak bence ihlal prosedürünün amacı ve bunu başlatanların niyeti de zaten bu kararın uygulanması ve bence artık bütün dikkatleri pür dikkat Türk yargısına çevireceğiz ve onların yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiğini bundan sonra da takip etmemiz, konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Benim kafama takılanlar ve herhalde benim kafama da takıldığına göre aslında herkesin kafasına takılan sorular bu kadardı ama sizin şurayı atladık, bu konuya da değinelim dediğiniz bir yer varsa bir de onu sorayım sizlere. Şuna da değinelim dediğiniz noktalar var mı? Yok galiba. Her şeye değindiysek ne kadar güzel. Ya eksik olan yerleri de yine gerekirse başka yayınlarla tamamlarız. Çok teşekkür ediyoruz Kerem Hocam, Başak Hocam. Çok sağ olun. Hani gündem çok yoğun Türkiye'de insan hakları davaları, ihlalleri nedeniyle. Dolayısıyla çok teşekkürler bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu sırada isterseniz bir de YouTube'a bakayım. Ben hep Zoom'dan takip ettim. Belki hani soru almayacaktık ama belki biri bir şey yazmıştır. Yazanlar var galiba hocam. Kaçırmayalım diye bakıyorum. Bu arada da yanlışlıkla yayını kapatmayayım. Bir dakika. O evet. Şimdi genel olarak gördüğüm herkesin çok zihin açıcı bulduğu soru almayacaktık ama herkes Türkiye'deki diğer davalara etkisini de sormuşlar. İşte 15 Temmuz davalarını soran olmuş. Hukuksal sonuçları nedir diye sormuş. Aslında hepsine bir şekilde yanıt verdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yeniden. Şimdiye kadar yayını kesintisiz götürdük. Şimdi yayına son verme tuşuna